Herkese merhaba, ben Canan. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasalı patates çorbası tarifi vereceğim. Tam bir kış çorbası. Almanya'da popüler bir çorba tarifi ve çok az malzemeyle yapıldığı için benim favori çorbalarımdan biri. Önce çok kısa malzemelere bakalım. 2 adet pırasa, patates, kereviz, zeytinyağı, karabiber, tuz, sarımsak, varsa muskat ama şart değil ve krema. Malzemeleri detaylı olarak videomun altındaki açıklamada bulabilirsiniz. İlk önce bir çorba tenceresine zeytinyağımızı döküyoruz ve içine kesmiş olduğumuz pırasaları alıyoruz. Bunları İlk önce kestim ve sonra biraz suda beklettim. Çünkü aralarına toprak girebiliyor biliyorsunuz. Çok iyi yıkamanız gerekiyor bu yüzden pırasanızı. Ve ilk önce pırasayı alt üst yapıp biraz kavuruyorum. Ve hemen ardından kereviz ve patatesi de aktarıyorum. Ve hepsini karıştırıyorum ilk önce. Ocağım bayağı açık bu arada. Ve hafif kavuruyorum. Daha sonra küçük küçük kesmiş olduğum sarımsakları içine alıyorum ve yine alt üst yapıyorum. Ve kapağını biraz kapatıp böyle kavurma işlemini devam ediyorum. Arada sırada kapağı kapatarak ve alt üst yaparak kavuracaksınız. Birkaç dakika kavurma işleminden sonra suyumuzu döküyoruz. Suyun miktarını da tam olarak malzeme listesinde veriyorum. Ve tuzunu atıyoruz. Karıştırıyoruz. Kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyoruz. Ve kaynayınca tekrar kapağını kapatıp ocağımızı kısıyoruz ve kısık ateşte 20 dakika önce pişiriyoruz. 20 dakika sonra muhakkak ilk önce sebzeleriniz pişmiş mi diye kontrol edin. Çünkü tamamen sebze türünüze bağlı pişme süresi. Kereviz yumuşak mı diye bıçakla deneyin veya çatalla. Evet, patatesim ve kerevizim pişmiş. Ve şimdi karabiberimi içine atıyorum. Evet, şimdi biraz karıştırıp ocağınızı kısabilirsiniz veya kapatabilirsiniz ve el blenderı ile içine girip tencerenin güzelce bir püre yapıyorsunuz. Ve şimdi kontrol ediyorum. Yani daha ince isterseniz daha iyi püre yapabilirsiniz ama biz o kadar ince istemiyoruz. Ve şimdi kremasını döküyorum. Bunu yavaş yavaş dökün. Yani çorbanızın tamamen sıvılığına bağlı. Eğer çok daha fazla sıvı isterseniz biraz daha fazla dökebilirsiniz. Veya süt de dökebilirsiniz bu esnada. Ve şimdi muskatımı içine küçük rendeyle rendeliyorum. Muskat Almanya'da çok kullanılıyor çorbalara. Yani özellikle kremalı çorbalara. Ama siz bulabilirseniz kullanın. Bulamazsanız bazen muskatsız da yapıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor bu çorba. Evet, şimdi tadına bakıyoruz. Eğer tuzu, karabiberi, baharatları tamsa şimdi biraz kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını kapatıp tekrar 5 dakika pişiriyoruz çorbamızı. Ve şimdi çorbamız bitmiştir. Kremalı veya sütlü olarak çorbanızı muhakkak 5-10 dakika daha pişirmeniz gerekiyor. Böyle aroması daha güzel oluyor. Evet, çorbamız servise hazır. İsteğe göre biraz daha karabiber serpebilirsiniz veya üzerine biraz ekmek krutonları ile servis yapabilirsiniz. Ve gerçekten kışın özellikle çok sevdiğimiz bir çorba. Çünkü kış sebzeleriyle yapılıyor. Yani pırasa ve kerevizle yapıldığı için kışın her zaman bulabildiğimiz malzemeler ve çok sağlıklı. Bu yüzden normal patates çorbasından daha lezzetli, içinde pırasa ve kereviz olduğu için. Kereviz bulamazsanız sadece pırasalı da yapabilirsiniz. Bu sefer daha fazla pırasa kullanmanız gerekiyor. Evet, şimdiden herkese afiyet olsun ve umarım denersiniz. Bizim gerçekten favori çorbalarımızdan biri kışın, özellikle de az malzemeyle yapıldığı için ve çok lezzetli olduğu için. Evet, bir beğeni verirseniz çok sevinirim ve başka videolarımı görmek için abone olmayı sakın unutmayın.